Arda Burak kanalından herkese merhaba. FC 26 Fenerbahçe kariyer modu serimize ikinci bölümle birlikte devam ediyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz bölümde Eyüpspor karşısında deplasmanda 1-0 mağlup olmuştuk. Oynadığımız tek maç oydu. Genel olarak transferlere ağırlık vermiştik. Şimdi burada iki tane teklif daha gelmiş. Yiğit Efe Demir 2 yıllık Eyüpspor'a kiralansın. Ayrıca En-Nesyri'ye Los Angeles FC'den teklif gelmiş. 39 milyon euro üst ederi varmış. Hemen 39 milyon euro isteyelim bakalım. Ne kadar verecekler En-Nesyri için? Los Angeles FC takımı 38.7 milyon euro istiyoruz. 33.7'de kaldılar. 37.7 isteyelim. Son olarak 35.5 isteyeceğim. Bakalım ne diyecekler. Kabul etmediler. En-Nesyri şu anlık takımımızda kalıyor. Geçtiğimiz bölümün sonunda Melih Demiral, Van Rongen ve Robert Lewandowski'yi önümüzdeki sezon için kadromuza katmıştık. Ön sözleşme imzalamıştık. Carvalho ile yaptığımız görüşme başarısız olmuştu. Şimdi bir hafta ilerlettik. Eğer Carvalho Real Madrid'de yenilemezse sözleşmesini, Carvalho ile sözleşme imzalayabileceğiz. Evet, yenilememiş. Hemen transfer teklifi yap diyelim. Çok önemli diyelim. Real Madrid 220 bin euro kazanıyormuş. Serbest kalma bedelini kabul etmiyoruz. Maaş olarak da 200 bin euro vereceğiz. Madem 220 kazanıyor. Gayet makul dediler ve Carvalho ile takımımızda önümüzdeki sezon için anlaştı. 4 transfer yaptık şimdiden önümüzdeki sezon için. Ayrıca bu sezonki transferlerden Musaba'yı da kadroya katacağız Guendouzi ile birlikte. Fakat Guendouzi nedir çok fazla. Onu karşılamayabiliriz. Eğer maddi durumumuz yeterli olursa kadroya katarız. Fakat olmazsa yapacak bir şey yok. Gelen tekliflere bakalım. Mert Müldür'e ve En-Nesyri'ye teklifler gelmiş. Mert Müldür'e Beşiktaş'tan gelmiş. Reddedeceğiz. En-Nesyri için Koenda ile birlikte 18 yaşında aslında çok iyi bir oyuncu. Görüşme yap diyelim. Çok iyi bir oyuncu veriyorlar fakat biz yine de 36.9 milyon euro isteyelim. Direkt olarak kabul etti Sporting ve En-Nesyri Sporting'e bakalım gidecek mi? Ayrıca transfer listesine ben bir oyuncu daha ekleyeceğim. Buraya kanat oyuncusu olarak Diaby'i ekleyeceğim. Musa Diaby oyundaki hız, çeviklik, dribling açısından en kompakt oyunculardan biri. Onu kadromuza katarsak çok rahatlayacağız hücum hattında. Bir hafta daha ilerleyelim. Alanyaspor maçı var ligde ayın 18'inde. Sonrasında Avrupa maçlarımız da var. Szymański'ye teklif gelmiş Galatasaray'dan. Fred'e El Hilal'den teklif gelmiş. Osterwolde'yi bu sezon satmayacağım söylemiştim. Szymański için gelen teklifi değerlendirelim. 14,5 milyon euro isteyelim. Bakalım 14 milyon 500 bin euroya ne diyecekler. 13.2 dediler. Satış payını kaldırıyoruz. 14.2 isteyeceğiz. 13.7 reddet diyelim. Çok artmayacaklar çünkü Szymański'nin sözleşmesi de fazla yok belli ki. Fred için gelen teklifi de reddedelim. Kadromuza bir gelelim bakalım sözleşme yenileyebiliyor muyuz oyuncularla. Burada yenileyebildiğimiz oyuncular yok. Szymański'nin 1 yıl 5 ay kaldığı için de biraz düşük bedelle gidiyor. Şu anda 99 milyon euro mevcut bütçemiz var. Transfer merkezine gelelim. Burada şu an için transferler yapabiliriz. Mesela Endrick 25 milyon euroya alabiliyormuşuz. O civarlarda bir teklif sunalım. 27 verelim. Xabi Alonso direkt kabul etti ve Endrick takımımıza katılacak. Bakalım oyuncuyla anlaşabilecek miyiz? Önemli dedik. 4 yıl. Onu kadromuza katacağız 4 yıllık. Serbest kalma maddesi olmayacak.
Maaş olarak 90 bin euro teklif edeceğim. Kabul ettiler ve Endrick takımımıza katıldı. Şu an katıldı üstelik. Direkt olarak oynayabilecek. Yine Musaba ve Mert Günok ikilisini kadroya katalım. Gerçek hayatta Fenerbahçe'nin transfer ettiği iki oyuncu. Buradan Musaba için 4 milyon euro yeterli olacak Samsunspor'a. 4 milyon euro civarında vermemiz. 4,1 milyon euro verelim. Satış payını kaldır diyelim. Ve 4,450'ye anlaştık Samsunspor'la. Musaba'yı da kadromuza katmış olduk. Böylece oyuncuyla görüşme yapalım. Şimdi rotasyon diyelim. Hollandalı oyuncu, kanat oyuncusu. 4 yıllık takımımıza katılacak. 23 overall'da. 25 yaşında. 40 bin euro da maaş veriyoruz ve kabul etti. İrfan Can Eğribayat'la yolları ayıracağımız için Mert Günok'u bu sezonluk ikinci kayıcı olarak alacağız. Önümüzdeki sezon Livakovic de kiradan dönecek. Ederson da var zaten ve kale hattında sorun yaşamayacağız böylelikle. Mert Günok'u da kadromuza katalım. Onun için de Beşiktaş'a 700 bin euroluk bir ödeme yapalım. 760 bin euro istediler. Kabul ediyoruz. Mert Günok da takımımıza geliyor. İki yıllık getirelim onu. Maaş olarak da 40 bin euro vereceğim yine. Ve kabul etti Mert Günok. Onu da kadromuza katmış olduk. Şimdi burada Mikao Tadze Lumbo ikilisinden birini alabiliriz. Ayrıca Engumoha'nın fiyatı artmadan onu kadroya katabiliriz. Yine Raul Asensio kadromuza katabileceğimiz bir isim. Fakat ben Diaby'i zorlayacağım ilk başta. Onun maliyeti biraz daha yüksek. O bir belli olsun. Ondan sonra diğer transferlere bakarız. Biz takvimden Alanyaspor maçına bir ilerleyelim şimdilik. Kadromuza bir gelelim. Kadroyu düzeltelim. Gönderdiğimiz oyuncular olduğu için kadroda bazı değişiklikler oldu. Semedo da iyileşmiş ayrıca. Endri'yi en uça koyuyoruz. En-Nesyri olmayacak artık. Emre Mor sağ kanada çekelim. Dorge Esnen sol kanat olsun. Savunma hattına şimdilik Mert Müldür kalsın. Semedo'ya bakarız. Kerem Aktürkoğlu ve John Duran önemli hamle oyuncularımız. Musaba ve Talisca gibi isimlerle birlikte. Szymański'yi de yine satmaya çalışacağız. Bakalım sözleşme yenileyebildiğimiz oyuncular var mı? Şu an için yok gibi duruyor. Evet, Szymański için var. Szymański'nin hemen sözleşmesini yenileyelim ki gelen tekliflerin ederliği artsın. Önemli diyelim. 2 yıllık yenileyeceğiz. Serbest kalma maddesi olmayacak. Maaş olarak da 47 alıyormuş. 50 bin euro verelim. Artı imza primine anlaştık Szymański ile. Şu an için sözleşmesini yenileyebileceğimiz başka oyuncu yok. Gelen teklif var mı diye baktım. Gelen teklifimiz de yok. Diaby'nin piyasa değeri 59 milyon euro şu an. Mevcut bütçemize yakın bir ederi var. Maç günü diyelim. Alanyaspor'la deplasmanda oynayacağız. Bu maça çubuklu formayla çıkalım. Alanyaspor'da birinci formasıyla olsun. Ve maç yap diyelim, maçımıza geçelim. Yeni transferimize Endrick gelir gelmez ilk 11 başladı. En-Nesyri'nin yerine artık o santrafor bölgesinde bir numaralı ismimiz olacak. John Duran da onun yediği konumunda olacak sezon sonuna kadar. Alanyaspor etkili geldi fakat vuruşta kalecimiz Ederson'da kaldı. Top Fred'den Asensio'ya, şimdi hızlı çıkabiliriz. Emre Mor. Emre Mor'la geliyoruz. Emre Mor önünde büyük bir boşluk. Emre Mor tek başına ilerledi. Emre Mor.
Fenerbahçe kariyer modumuzun serimizin ilk golü Emre Mor'dan geliyor. İkinci bölümde Alanyaspor karşısında atıyor golünü. Ve 1-0 öne geçiyoruz Alanyaspor karşısında Emre Mor'la. Elia taç atışını kullanacak. Makuta'yla oynadı. Tekrar aldı Elia şimdi. Levent Mercan o bölgede savunmamızda. Elia, Efecan, Karaca. Tekrar Elia'ya. Makuta. Makuta'nın vuruşu Skriniar müdahalesi ve köşe vuruşu kullanacak Alanyaspor. Yani Saci ile orta Saci'nin kafa vuruş şansı tanımadı orada savunmamız. Dorgeres Nene aldı. Nene ile geleceğiz. Dorgeres Nene. Endrik boşa çıktı. Şimdi Endrik. Endrik'in pası Emre Mor. Emre Mor yine etkili geldik. Emre Mor çok iyi geçti orada savunmayı ve Emre Mor kendisinin ve takımın ikinci golü. Maçta 2-0 öne geçiyoruz Emre Mor'la. Alanyaspor karşısında ilk yarının son dakikalarına gelen gol. Yannis Hacı. Güven Yalçın. Maestro ile oynadı. Maestro'ya Skriniar müdahalesi fakat top oyunda tutamadı Skriniar. Oyuncu değişikliği yapalım. Emre Mor yerine yeni transferin bu Musaba Nene yerine Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna alalım. Ayrıca Asensio yerine de Talisca'yı o bölgeye atalım. 3 değişiklik yaptık oyunda. Güven Yalçın, Musaba orada. Musaba iyi savundu ve topu kaptı. Geri kaptırdı. Yine kaptı. Talisca'dan şimdi Fred. Sağda Musaba'nın koşusu. Musaba'nın önüne doğru oynadı Fred. Musaba'nın pası direkt olarak Endrik'e doğru. Endrik ve gol. 63'te 3-0 yaptık. İkinci golle Emre Mor'a asist yapmıştı Endrik ve şimdi de kendisi skoru 3-0'a getiren golü buluyor Alanyaspor karşısında. Bu golle rahatlıyoruz. Güven Yalçın, Lima. Yani Saci'ye doğru. Maestro orta alanda topun hakimi. Maestro. Güven Yalçın. Hacı. Yani Saci. Talisca'nın müdahalesi ve top taca çıkıyor bu pozisyonda. Talisca. Kerem Aktürkoğlu Fred'le oynadı. Fred çekti şimdi. İsmail Yüksek'e. Talisca'ya doğru bir pas. Maestro araya giren isim Alanyaspor'da. Güven Yalçın. Önye. Alanyaspor sağ kanattan etkili geldi ve golü buldular. 3-1'e getirdi skoru Alanyaspor. Yine çıkarken bir top kaybımız. Makuta Efecan Karaca ile oynadı. Ondan Elia'ya. Az önce golü attı Elia. Elia'nın ortası kaleci Ederson. Alanyaspor bu dakikalarda etkili. Musaba indirdi Talisca'ya. Talisca Musaba'nın kaçmasını bekliyor. Şimdi Musaba'nın önüne doğru. Musaba içeri sokuldu Musaba. Musaba'nın vuruşu. Yakın mesafeden top out'a çıkıyor. Ertuğrul Taşkıran uzun oynadı. Osterwolde indirdi Fred'e. Fred'le geliyoruz şimdi. Savunmada müdahale. Levent Mercan'dan Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem Aktürkoğlu orta alanda Talisca. Talisca'nın pası geçmedi Mert Müldür'e. Maçta artık son dakikadayız ve maçın son düdüğü geliyor. Alanyaspor karşısında ikinci maçımızda 3-1 galip geliyoruz. Galibiyetimizi alıyoruz. Galatasaray'da Gaziantep'le 3-3 berabere kalmış. Şimdi Avrupa'da Aston Villa maçı var. Bu maç öncesi bir kadro merkezine gitmek istiyorum. Burada Enri'nin
Forma numarasını 11 yapalım. Musaba'nın da yine 20 numara aldığı için gerçek hayatta 20 numarayı verelim ona da. Transfer merkezine baktığımızda gelen teklif var mı diye, Osterwolde'yi bu sezon satmayacağız. Üç gün daha ilerleyelim. Ayın 22'sinde Aston Villa maçı var. Avrupa'daki durumumuza da bakacak olursak 12. sıradayız. İlk 8'e girmek önemli. Yeni aldığımız Mert Günok'a teklif gelmiş Beşiktaş'tan. Teklifi reddediyoruz. Diye bir satın alma teklifi götürelim. €58 milyon artı sonraki satıştan da %8 pay verelim. Bakalım ne diyecekler. Çok yüksek bir rakam istediler. 58 artı Kerem Aktürkoğlu biraz fazla olur. 55 milyon 50 milyon euro artı Kerem Aktürkoğlu diyelim. 88 istediler direkt olarak. ...58 artı Fred'e 60. Evet, buna biraz pazarlık yapıyorlar gibi sanki. 59 milyon 300 bin euro artı Fred diyelim. Evet, bunu kabul ettiler. Bakalım oyuncunun maaşına paramız yetecek mi? Yeterse çok iyi olacak. 4.6 milyon euro paramız var şu an ama maaş bütçesi bakalım karşılayabilecek miyiz? Fred artı 59 milyon euroya Diaby'i getirebilecek miyiz? 73 bin euro maaşı varmış. 90 bin euro verelim. Verebiliyoruz. Kabul ettiler. Diaby'i kadromuza kattık. 59 milyon euro artı Fred karşılığında. Orta sahadan eksildik. Fakat çok iyi bir hücum oyuncusu kadroya kattık. Takımın en yüksek reytingli de iki oyuncusundan biri oldu diye bir ayrıca. Ona 7 numaralı formayı da verelim. Takım yönetiminden direkt olarak ilk 11'imize koyacağız Diaby'i de. Diaby, Endrick, Emre Mor hücum hattımız var. Ayrıca yedeklerde Kerem Aktürkoğlu, Duran, Dorgeres'le Talisca gibi önemli isimler var. Evet, kadromuz bu şekilde. Bu kadroyla Aston Villa maçına geçeceğiz şimdi. Musaba'dan mesaj var. Edson Alvarez ve Musaba'ya moral verdik mesajlarını cevaplayarak. Maç günü diyelim ve Aston Villa maçına geçiş yapacağız şimdi. Formamıza bir bakalım. Biz çubuklu giyeceğiz. Onlar da siyah formayı giysinler. Maç yap diyeceğiz ve maçımıza geçiş yapalım. Aston Villa ile Avrupa Ligi lig aşamasında 7. maç. 12. sıradayız. Onlar 3. sırada. İç sahada oynuyoruz bu maçı. Çok kritik bir maç. İlk 8'e girip giremeyeceğimizi belirleyebilecek bir maç. Son maç öncesinde bu maçta elimizden geleni yapacağız. Topu tacı atarak ön alan presiyle başlayacak Aston Villa. Ederson topun hakimi bir kez daha. Kendi yarı alanımızdan çıkamadık. Mert Müldür'ün pası. Emre Mor. Asensio. Levent Mercan'dan Szymański. Sol kanatta Diaby. Diaby topu aldı. İç tarafta İsmail Yüksek'le oynadı. Ondan şimdi Asensio'ya. Asensio'nun pası Mert Müldür. Mert Müldür iyi girdi o tarafa fakat vuruşu ters ayakla
Köşe vuruşunu kullandık. Skriniar'ın kafa vuruşu. Az farklı out'a çıktı. Top. Meti Cash. Gesant. Tekrar Cash. Rodgers. Gesant'ın önüne doğru oynadı. Sağ kanattan geliyor Aston Villa. Oli Watkins. Skriniar'ın müdahalesi. Levent Mercan şimdi Diaby ile oynadı. Diaby'nin pası çok iyi yere. Marco Asensio. 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 Endrick'in önüne oynadı. Endrick vuruş şansı tanımadı. Aston Villa savunması Endrick o bölgede. Kaleci Emiliano Martinez uzaklaştırdı topu. Diaby'den Asensio'ya şimdi. Asensio. Szymański. Sol tarafta Diaby. Asensio yanına sokuldu. Pası Endrick. Endrick vuruşu Emiliano Martinez kornere çeldi. Bu dakikalarda etkiliyiz Aston Villa kalesinde. Asensio'nun ortasında top Emiliano Martinez'de kaldı. Lukadin. Kamara. Onana ile oynadı. Ondan Oli Watkins. Rodgers. Sol kanattan McGinn'e döndü. Kaptan aldı şimdi topu. Mert Müldür karşılayacak. Onu ilk yarıda son dakikadayız. McGinn. Orta alana döndü. Kamara'dan Rodgers'a. Rodgers'ın vuruşu Ederson çeldi topu kornere. Levent Mercan'dan şimdi Diaby. Diaby'nin pası. Asensio bıraktı. İsmail Yüksek'in vuruşu direkten döndü. Dönen top Emre Mor. Kaleci Emiliano Martinez. Çok iyi paslaştık. Çok güzel bir şut İsmail Yüksek'ten fakat direkten döndü. Orta Asensio'dan bir vuruş ve İsmail Yüksek bu sefer golü buldu. Skriniar'ın kafa vuruşu sonunda top onun önüne düştü ve 60. dakikada Aston Villa karşısında 1-0 öne geçtik. Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçında Endrick'in presi ve topun sahibi şimdi Endrick. Szymański ile oynadı. Mert Müldür'den Marco Asensio'ya sol kanada döndü Diaby. Diaby geçemedi rakibine. Rodgers'ı Gessan. Rodgers tekrar aldı. Rodgers'ın pası şimdi Gessan. Gessan'ın pası çok kötü savunma yaptık ve McGinn'le golü buldu Aston Villa. Osterwolde'den Levent Mercan. Geride pas yapıyoruz. Emre Mor'dan top kaybı geldi. McGinn Watkins'le oynadı. Tekrar aldı. Onana'dan McGinn. İsmail Yüksek'in müdahalesi. Oyuncu değişikliği yapacağız. Endrick'in yerine John Duran, Emre Mor yerine Musa Bayı. Asensio yerine de Talisca'yı ve Szymański yerine Dorgeles Nene'yi alacağım. 4-4-2'ye döneceğiz. Orta İsmail Yüksek'in kafası yine savunmasına yardımcı. Dorgeles Nene'den şimdi Talisca'ya. Talisca John Duran'ın önüne çok iyi pas. John Duran kaleciyle karşı karşıya fakat offside'da John Duran. Ezri Konsa indirek atışı kullandı. Meti Cash. Rodgers. Kamara. Yuri Tielemans oyunda Aston Villa'da. Tielemans'ın pası Rodgers. Sağ içten Rodgers'la geldi. Şimdi Aston Villa bir vuruş tehlikeli geldiler sağdan. İsmail Yüksek Diaby hızlandı. Diaby'nin pası Nene ile çok alakasız bir pas. Yuri Tielemans.
Osterwolde araya girdi şimdi. Ve maçta son düdük geldi. Aston Villa karşısında 1-1'lik beraberlikle ayrılıyoruz. İlk 3 maçımızdan birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle ayrılmış oluyoruz böylece. Yönetime geldikten sonra bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda maçlarımız ve transferlerimiz devam edecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.